Ders bir. Birlikte yemek pişirmek. Pastırma, makarna ve peynir yapılabilir gibi görünüyor. Pastırmayı nasıl pişiriyorsunuz? Ben genelde fırında pişirmeyi tercih ediyorum. Çıtır çıtır ve esik pişmiş oluyor. Harika bir yöntem. Ayrıca ocakta diğer malzemeler için yer açıyor. Kesinlikle. Pastırma pişerken ben makarna ve peynir sosunu hazırlayabilirim. Bu yemekte hangi peynir türünü kullanmayı seversiniz? Cheddar ve mozzarella peynirlerinin birleşimini çok seviyorum. Harika bir lezzet ve kremamsilik katıyor. Çok lezzetli görünüyor. Ne kadar lezzetli olacağını şimdiden tahmin edebiliyorum. Evet, hazırlaması da hızlı. Yogun bir akşam için mükemmel bir yemek. Bir ara beraber pişirelim. Bunun nasıl özel kilacaginin sırrını öğrenmek istiyorum. Ders 2. Duygusal gün batımları. Basit bir gün doğumunun veya gün batımının bu kadar derin duyguları nasıl uyandırılabildiğine inanamıyorum. Kesinlikle. Doga'daki o anlar bizi çok bağlantılı ve canlı hissettirebilir. Evet, renkler ve isigin değişim şekli nefes kesici olabilir. Sanki dünya bir anligine duruyor ve bize düşünme ve takdir etme fırsatı veriyor. Gökyüzünün dönüşümünü izlerken kendimi sık sık düşüncelere dalmış halde buluyorum. Ben de hayallerimizi ve isteklerimizi düşünmek için mükemmel bir zaman. Dogan'in bizi topraklama ve hayatın güzelliğini hatırlatma gibi bir özelliği var. Kesinlikle. Birlikte daha fazla gün doğumu ve gün batımı izlemeyi bir noktaya getirelim. Harika görünüyor. Bu anlar paylaşılıp değerlendirilmek içindir. Ders 3. Seyahat seçimleri. Tren yolculuğunu düşünebilirsiniz. Seyahat etmenin manzaralı bir yoludur. Peki otobüsten daha mı hızlı? Zamanımı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Genellikle trenler, özellikle de yol boyunca daha az durak varsa, daha hızlı olabilir. Bunu bilmek güzel. Ben de tren yolculuğunun konforunu takdir ediyorum. Evet, daha rahat hareket edebilir ve yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca tren yolculuklarının gerçekten sevdiğim nostaljik bir yanı var. Kesinlikle. Otobüste kaçırabileceğiniz güzel manzaraları görmenize olanak sağlarlar. Takvimlere bakalım ve hangi seçeneğin planlarımıza en uygun olduğuna bakalım. İyi bir plan gibi duruyor. Bu yolculuğun bizi nereye götüreceğini görmek için heyecanlıyım. Ders 4. Sürüş dersleri. Dersler çok iyi. Ami araba kullanmayı öğreniyor ve bu değerli bir beceri. Kesinlikle. Ehliyet almak, badimsizlik için pek çok fırsat sunar. Evet, ve bu ona yeni yerleri kendi şartlarına göre keşfetme özgürlüğü veriyor. Sürüş derslerim sırasında ne kadar gergin olduğumu hatırlıyorum ama dedi. Bu yaygındır. Direksiyon basında güven oluşturmak için pratik yapmak gerekir. Ehliyetini aldığında büyük bir başarı duygusu hissedecek. Kesinlikle. Birçok insanın değer verdiği bir dönüm noktası. Bu yolculukta ona destek olalım. Cesaretlendirmenin fark yarattığını düşünüyoruz. Katılıyorum. Sonunda lisansını aldığında başarısını kutlamak için buradayız. Ders 5. Kalp kontrolü. Kalbimin sesini dinledi ve bu gerçekten harika bir deneyimdi. Bunun bu kadar kişisel olacağını hiç düşünmemiştim. Kulağa ilginç geliyor. Kalp atışlarınızı dinledikten sonra ne dedi? Daha iyi bir ses alabilmek için beni öksürttü. Bu beklenmedik ama eğlenceliydi. Doktorların her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için bu kadar benzersiz yöntemlere sahip olması ilginç. Evet, bana yaşam tarzım ve hissedebileceğim semptomlar hakkında da bazı sorular sordu.
Bu sorular önemli çünkü genel sağlık durumumu daha iyi anlamasına yardımcı oluyor. Kesinlikle. Sadece kalbini dinleyerek ne kadar çok içgörü kazanılabileceği şaşırtıcı. Sadıklı kalmak için düzenli kontrollerin ne kadar önemli olduğunu gerçekten vurguluyor. Kendimi rahatlamış ve vücudumu dinlemenin öneminin daha çok farkına varmış bir şekilde ayrıldım. Ders 6. Aile bakları. Aile söz konusu olduğunda, bir oğul annesi için, bir baba oğlu için çok daha değerlidir. Aralarında çok derin bir bağ vardır. Kesinlikle. Bu ilişkiler kim olduğumuzu şekillendirir ve hayatımızı sayısız şekilde etkiler. Bir insanın vicdanının ne zaman sınanacağına siz karar vermelisiniz. Bu onun karakteri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir. Evet, ahlaki ikilemler çok zaman insanlardaki en iyi ya da en kötüyü ortaya çıkarmaz mı? Evet, bizi gerçekten tanımlayan şey, zorluklara nasıl yanıt verdiğimizdir. Ve bu deneyimler aile bağlarını güçlendirebilir ve bize bu süreçte değerli dersler verebilir. Kesinlikle. Yükselişler ve düşüşler sırasında ailenin desteği inanılmaz derecede güçlü olabilir. Bu ilişkileri beslemenin duygusal refahimiz için çok önemli olduğuna inanıyorum. Güzel söylenmiş. Aile bağlarımızı beslemek ve onlara yatırım yapmak önemlidir. Ders 7. Paris'e varız. Paris'e vardığımda olanlar oldukça sinir bozucuydu. Her şey bir anda ters gitmeye başlamıştı. Bu kulağa stresli geliyor. Gelişinizi bu kadar kaotik hale getiren tam olarak ne oldu? Bagajım kayboldu ve onsuz havaalanında nasıl dolaşacağımı bilmiyordum. Aman tanrım. Özellikle yeni bir şehirde bunaltıcı olmalı. Evet, kendimi sakin ve kaygılı hissediyordum ama sakin kalmaya ve olanları anlamaya çalıştım. Bu harika bir tutumdur. Zor durumlarda pozitif kalmak büyük bir fark yaratabilir. Sonunda havaalanı personelinden yardım almayı başardım ve bu endişelerimi hafifletti. Yardım bulduğunuzu duymak güzel. İnsanlar yardım istediğinizde inanılmaz derecede yardımcı olabiliyorlar. Kesinlikle. Otelime vardığımda rahatlamaya ve güzel şehrin tadını çıkarmaya başladım. Ders 8. Topluluk bağlantıları. Topluluk içinde bağlantıda kalmanın önemli olduğunu düşünüyordu. Bugün de aynı derecede önemli. Kesinlikle. Güçlü ilişkiler kurmak herkesin desteklendiğini ve değerli hissettiğini hissetmesine yardımcı olur. Kendimizi soyutladığımızda toplumsal yaşamın zenginliklerinden mahrum kalırız. Evet, mahallelerimize dahil olmak harika dostluklara ve fırsatlara yol açabilir. Aynı zamanda ruhsal sağlığımız için de faydalıdır. Sosyal bağlantılar mutluluk için hayati önem taşır. Kesinlikle. Başkalarıyla etkileşim kurmak aidiyet ve amaç duygusu yaratabilir. Bu bağları daha da güçlendirmek için yerel etkinliklere katılmamız gerektiğini düşünüyorum. Harika bir fikir. Yeni insanlarla tanışabileceğimiz topluluk buluşmaları arayalım. Evet, hayatımızda topluluğun önemini benimsememizin zamanı geldi. Ders 9. Para endişeleri. Merhaba, hiç para konusunda endişeleniyor musun? Evet, bu pek çok insanın ortak kaygısı, özellikle de her yerde artan maliyetlerle birlikte. Sizi çok iyi anlıyorum. Bazen finans yönetimi oldukça zorlu olabiliyor. Gerçekten olabilir. Kendimi sık sık yolda kaldığımdan emin olmak için bütçe yaparken buluyorum. Bu akıllıca bir yaklaşımdır. Bütçe tutmak, kendinizi daha kontrol sahibi hissetmenize Kesinlikle. yardımcı olabilir. Acil durumlar için her ay biraz para biriktirmeye çalışıyorum. Her ihtimale karşı.
Bu akıllıca bir strateji. Bir güvenlik ağının olması gönül rahatlığı sağlayabilir. Evet, aynı zamanda aşırı harcama yapmadan hayatın tadını çıkarmanın yollarını bulmak da önemlidir. Katılıyorum. Tasarrufu harcamayla dengelemek zor olabilir. Ancak önemlidir. Ders 10 zıtlıklar. Siyahın karşıtı beyazdır. Mutluluğun karşıtı ise hüzündür. Zıtlıkların anlayışımızı nasıl şekillendirdiğini görmek büyüleyici. Kesinlikle. Zıtlıkların duygu ve renk algımızı nasıl geliştirebildiği ilginç. Odanın diğer tarafındaysam, olup bitene dair farklı bir bakış açısı elde ediyorum. Evet, mesafe durumlara bakış açımızı hem gerçek anlamda hem de mecazi anlamda geliştirebilir. Bu, deneyimlerimizi anlamada bablamin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Kesinlikle. Daha kapsamlı bir resim elde etmek için genellikle farklı bakış açılarını dikkate almamız gerekir. Zıtlıkları keşfetmenin hayat hakkında daha derin sohbetlere yol açabileceğini seviyorum. Ben de başkalarına karşı anlayış ve empati kapısını açar. Bu fikirleri tartışmaya devam edelim. Bu konuları birlikte keşfetmek aydınlatıcıdır. Ders 11 Pazarlama yöntemleri. Pazarlama yöntemlerine gelince, yine bazı geleneksel yaklaşımları kullanacağız ama dijitale odaklanacağız. Mantıklı. Dijital pazarlama daha geniş bir kitleye ulaşmak için pek çok fırsat sunuyor. Kesinlikle. Çevrimiçi platformlar, çok etkili olabilen hedefli kampanyaları olanak tanır. Ve verileri analiz etme yeteneği daha iyi sonuçlar elde etmek için stratejilerimizi geliştirmemize yardımcı olur. Evet, teknolojinin pazarlama alanını nasıl dönüştürdüğü büyüleyici. Sektörde güncel kalabilmek için bu değişimlere uyum sağlamanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Yöntemlerimizi sürekli olarak öğrenmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. En son trendleri inceleyelim ve bunları stratejimize nasıl uygulayabileceğimizi görelim. Harika fikir. Eğrinin önünde kalmak çabalarımıza önemli ölçüde fayda sağlayacaktır. Ders 12 Ödüllendirici meydan okumalar. Kulağa zor geliyor. Ama aynı zamanda ödüllendirici ve ufuk açıcı da olabilir. Kesinlikle. Zorlukların üstesinden gelmek kişisel gelişime ve yeni deneyimlere yol açabilir. Konfor alanımızdan çıktığımızda potansiyelimizi gerçekten keşfedebileceğimize inanıyorum. Evet, zorluklarla karşılaşmak bize çoğu zaman dayanıklılığı ve uyum sağlamayı öğretir. Zorluklar, farkında olmadığımız güçlü yönlerimizi nasıl ortaya çıkarabiliyor? Görmek ilginç. Kesinlikle. Engelleri aşmanın o anları inanılmaz derecede tatmin edici olabilir. Karşımıza çıkan yeni zorluklara karşı birbirimizi cesaretlendirelim. Kesinlikle. Birlikte iniş çıkışlarda birbirimize destek olabiliriz. Bizi bekleyen maceraları sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 13 İngilizce öğrenmek. Uyurken 12 saat İngilizce dinleme pratiği imkanı sunan programı duydunuz mu? Evet, öğrencilerin dili bilinçaltında özümsemesine yardımcı olmak için tasarlandığını okudum. Kulağa büyüleyici geliyor. Hiç çabalamadan, gelişmiş İngilizce becerileriyle uyandığınızı hayal edin. Kesinlikle. Uyurken dinlemek öğrenmeyi geliştirmenin eğlenceli ve etkili bir yolu olabilir. Ne kadar ise yaradığını merak ediyorum. Sonuçlarını görmek ilginç olurdu. Evet, pasif öğrenmeyi aktif çalışmayla birleştirmek güçlü bir etki yaratabilir. Hadi deneyelim ve zamanla dil becerilerimizi nasıl etkilediğini görelim.
Bunun için heyecanlıyım. İngilizce öğrenme yolculuğumuzda oyunun kurallarını değiştirebilir. Kesinlikle. Dil becerilerimizi birlikte bir üst seviyeye taşımaya. Ders 14. Açık hava maceraları. Açık havada olduğunda rüzgarın saçlarımda yarattığı hissi seviyorum. Canlandırıcı. Kesinlikle. Dışarıda olmak çok ferahlatıcı olabilir, özellikle de güneşli bir günde. Evet, Dogan'ın ruhumuzu yükseltme ve bize enerji verme gibi bir özelliği var. Kesinlikle katılıyorum. Açık havada bağlantı kurmanın büyülü bir yanı var. İster yürüyüş yapın, ister bisiklete binin, ister parkta yürüyüş yapın. Hepsi harika hissettiriyor. Kesinlikle. Her açık hava aktivitesi kendi macera ve neşe duygusunu beraberinde getirir. Birlikte yeni bir parkuru keşfedeceğimiz bir gün planlayalım. Heyecan verici bir deneyim olacaktır. Kulağa mükemmel geliyor. O temiz hava ve özgürlük hissini yaşamak için sabırsızlanıyorum. Kahkaha ve kesif dolu daha nice açık hava maceralarına. Ders 15. Lezzetli katkılar. Herkesin katkısıyla ne gibi lezzetler yaratabileceğimizi düşünmek heyecan verici. Kesinlikle. Herkesin masaya genel deneyimi geliştiren benzersiz bir şey getiriyor. Bu arada kaç kişi geliyor? Ne kadar çok, o kadar iyi. Sanırım 10 kadar kişi kesinleşti ve harika bir buluşma olacak. Kulağa harika geliyor. Bu kadar çeşitli tatlarla, harika çeşitlilikte yemeklerimiz olacak. Evet, yemek paylaşmanın bağlantılar kurmasını ve sohbetleri ateşlemesini seviyorum. Kesinlikle. Lezzetler aracılığıyla topluluğu ve dostluğu kutlamanın güzel bir yolu. Herkesin ne getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Oz bir sürpriz olacak. Birbirine çok benzeyen yemekler yapmamak için koordineli olmaya dikkat edelim. Ders 16. Pazar tercihleri. Peki ya hedef pazarımızın tercihleri? Bunları tam olarak anlamak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle çevre dostu ve uygun fiyatlı seçenekleri tercih ediyorlar. Bu önemli bir trend haline geldi. Evet, sürdürülebilirlik bugün pek çok tüketici için çok önemli. Satın aldıkları üründen memnun kalmak istiyorlar. Kesinlikle. İnsanlar seçimlerinin çevresel etkisinin giderek daha fazla farkına varıyor. Sorumlu satın almaya doğru böyle bir yönelimin görülmesi harika. Değerlerimizle örtüşüyor. Kesinlikle. Hem maliyet etkin hem de çevre dostu kaliteli malzemelere odaklanmalıyız. Standartlarımızı korurken bu tercihlere hitap eden bazı fikirler üzerinde beyin fırtınası yapalım. Bunun bizi pazarda farklılaştıracağını ve sadık bir müşteri kitlesi oluşturacağını düşünüyorum. Evet, değerleriyle uyumlu ürünler yaratmak uzun vadeli başarıya yol açabilir. Ders 17. Yaşam standartları. İngiltere'de yaşam standardının 1800'den bu yana nasıl iyileştiğini tartışmak büyüleyici. Gerçekten teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler önemli bir etki yarattı. Evet, insanların günlük yaşamlarının yüzyıllar boyunca nasıl değiştiğini düşünmek ilginç. Kesinlikle. Snow'un büyük babası okulda pek başarılı olamadı ama ailesini geçindirmek için çok çalıştı. Doğru. O zamanlar eğitim bu kadar erişilebilir değildi ve birçok kişi bunun yerine pratik becerilere güveniyordu. Toplumun eğitim fırsatları açısından ne kadar yol kat ettiğini görmek ilham verici. Kesinlikle. Eğitime erişim,
Daha önce sinirli seçeneklere sahip olan birçok kişi için kapıları açtı. Sürekli iyileştirmenin ve ilerlemeye çabalamanın önemini hatırlatıyor. Evet, gelecek nesillerin bu temel üzerine nasıl inşa etmeye devam edeceğini düşünmek heyecan verici. Ders 18. Hedeflere bağlı kalmak. Belirli hedefleriniz olduğunda bir rutine bağlı kalmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Net hedeflere sahip olmak yolculuğu daha ulaşılabilir hissettirir. Bir deneyim. Belki daha küçük hedefler belirlemek odaklanmama yardımcı olabilir. Harika bir fikir. Isleri parçalara ayırmak süreci daha az bunaltıcı hale getirebilir. Bu tür hedeflerde ilerleme görmek genellikle ne kadar zaman alır? Değişebilir. Ancak tutarlılık esastır. Küçük değişiklikler bile zaman içinde önemli sonuçlara yol açabilir. Mantıklı. Sabırlı olmaya ve yol boyunca küçük zaferleri kutlamaya çalışacağım. Evet, yolculuğun kıymetini bilmek, hedefe ulaşmak kadar önemlidir. Bunu konuşmak bile beni daha motive ediyor. Harekete geçme zamanı. Ders 19. Yasamda erişilebilirlik. Hayatta olmak heyecan verici bir zaman. Özellikle de her şeyin daha erişilebilir hale geldiği şu dönemde. Kesinlikle. Teknoloji ve farkındalıktaki gelişmeler birçok insanın hayatını kolaylaştırıyor. Evet, ulaşımdan eğitime kadar pek çok alanda gelişmeler yaşanıyor. Toplumda kapsayıcılığın nasıl bir öncelik haline geldiğini görmek harika. Kesinlikle. Herkes eşit fırsatları hak ediyor ve biz bu hedefe doğru ilerliyoruz. Topluluk girişimlerinin de bu dönüşümde rol oynamasını seviyorum. Evet, tabandan gelen çabalar önemli değişiklikleri tetikleyebilir ve baskılarını da katılmaya teşvik edebilir. Bu hareketleri desteklemeye devam edelim. Daha aydınlık bir gelecek için bu çok önemli. Kesinlikle katılıyorum. Birlikte daha erişilebilir ve kapsayıcı bir dünyaya katkıda bulunabiliriz. Ders 20. Sınıf materyalleri. Bazı dersler için özel materyallere ihtiyaç duyulabilir. Ancak çoğu ders için sadece temel malzemelere ihtiyaç Doğru. vardır. Temel şeylere sahip olmak bir öğrencinin öğrenme deneyiminde büyük fark yaratabilir. Evet, defter, kalem, ders kitabı gibi şeyler her dersin temelini oluşturur. Ve her öğrencinin bu temel eşyalara erişebilmesini sağlamak önemlidir. Kesinlikle. Okullar, eşit bir öğrenme ortamı yaratmak için ihtiyaç sahiplerine destek sağlamalıdır. Topluluk programlarının öğrencilerin ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak için sıklıkla devreye girmesini seviyorum. Evet, insanların eğitimi desteklemek için bir araya gelmelerini görmek ilham verici. Gelin kendi toplumumuzda bu çabalara nasıl katkıda bulunabileceğimizi düşünelim. Ben de varım. Her küçük şey, eğitimi herkes için daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olur. Ders 21. İlgi çekici konular. Evet, oldukça ilgi çekici buldum. Bu konu hakkında konuşulacak çok şey var. Konuyla ilgili düşünceleriniz neler? Sizin bakış açınızı duymayı çok isterim. Toplumumuzda daha fazla dikkat edilmesi gereken bazı önemli konulara isik tuttuğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Olumlu değişime yol açabilecek konuşmalara katılmak önemlidir. Katılıyorum. Bu konularda farkındalık yaratmak, baskılarını harekete geçmeye teşvik edebilir. Evet, karmaşık sorunlara yenilikçi çözümlerin önünü açabilir. Bu konuyu daha derinlemesine araştırıp tartışmaya nasıl katkıda bulunabileceğimizi görmek için heyecanlıyım. Övmeyi sürdürelim. İlerlemenin anahtarı fikir paylaşımıdır.
Birlikte, hedef kitlemize yankı uyandıracak anlamlı sohbetler başlatabiliriz. Ders 22 Doğanın güzelliği. Yabani hayvanlar genellikle çiftçiliğe uygun değildir. Ancak yaz tatilini geçirmek için ideal yerlerdir. Doğrudur. Doğa rezervleri ve yaban hayati parkları nefes kesici deneyimler sunabilir. Evet, doğayla iç içe olmak günlük hayattan ferahlatıcı bir kaçış sağlıyor. Vahşi hayvanların doğal yaşam alanlarının güzelliğine ne kadar katkıda bulundukları şaşırtıcı. Kesinlikle. Onları kendi ortamlarında gözlemlemek hem heyecan verici hem de eğitici olabilir. Açık havada vakit geçirmeyi, doğayla bağlantı kurmayı ve yaban hayatı hakkında bilgi edinmeyi seviyorum. Bu hayvanları destekleyen ekosistemleri takdir etmenin harika bir yolu. Ayrıca bu güzel yerleri korumak için yapılan koruma çalışmalarını da teşvik ediyor. Evet, yaban hayati koruma alanına bir gezi planlayalım. Unutulmaz bir deneyim olurdu. Ders 23 Avrupa'yı keşfetmek. Avrupa'ya seyahat etmeyi düşünüyorum. Keşfedilecek çok fazla tarih var. Kulağa harika geliyor. Avrupa kültür ve tarihi yerler açısından zengindir. Kolezyum ve Eyfel Kulesi gibi yerleri görmeyi hep istiyordum. Bunlar ikonik. Her şehrin mimarisiyle anlatacağı kendine özgü bir hikayesi var. Kesinlikle. Antik sokaklarda yürümek ve onların tarihini hissetmek muhteşem olurdu. Üstelik her destinasyonu birbirinden farklı yemekleri ve yöresel gelenekleri daha da özel kılıyor. Katılıyorum. Farklı kültürleri deneyimlemek çok zenginleştirici ve ufuk açıcı olabilir. Detayları planlamaya başlayalım. İsterseniz araştırmaya yardımcı olabilirim. Harika olurdu. Birlikte unutulmaz bir güzergah yaratabiliriz. Ders 24 Rahat seçimler. Ne satin alacağınızı düşünürken, satin almadan önce konfora odaklanmanız önemlidir. Kesinlikle. Özellikle günlük eşyalarda rahatlık gerçekten çok önemli. Evet, ister giyim, ister mobilya, isterse teknoloji olsun konfor hayatımızı zenginleştirebilir. Katılıyorum. Bazen stil uğruna rahatlığı göz ardı etmek kolaydır. Kesinlikle. Estetik ve konfor arasında bir denge bulmak çok önemli. Önceliğimiz konfor olacak şekilde ihtiyaçlarımızın bir listesini yapalım. Bu akıllıca bir plan gibi duruyor. Seçimlerimin pratik ve keyifli olmasını sağlamak istiyorum. Evet, konfora yatırım yapmak daha mutlu günlük deneyimlere yol açabilir. Birlikte, ihtiyaçlarımızı gerçekten karşılayan bilinçli kararlar alabiliriz. Ders 25 Kibirden çok alçakgönüllülük. Bana atfedilen kibirlilik yerine, hayata alçak gönüllülükle yaklaşmak önemli. Kesinlikle katılıyorum. Alçakgönüllülük başkalarıyla daha derin bir düzeyde bağlantı kurmamızı sağlar. Kesinlikle. Alçak gönüllü olduğumuzda, deneyimlerimizden öğrenmeye ve büyümeye daha açık oluruz. Evet, saygı ve anlayışa dayalı gerçek ilişkiler kurmaya yardımcı olur. Sanırım birçok kişi özgüveni kibirle karıştırıyor ama bunlar birbirinden çok farklı. Doğrudur. Özgüven ilham verebilir. Oysa kibir başkalarını yabancılaştırma eğilimindedir. Önemli olan, övünmeden kendimizle gurur duyabileceğimiz dengeyi bulmaktır. Kesinlikle. Alçakgönüllülüğü benimsemek daha tatmin edici ve anlamlı bir hayata yol açabilir.
Günlük etkileşimlerimizde alçak gönüllülüğü uygulamaya birbirimizi teşvik edelim. Ders 26. Yürüyüş için sıvı tüketimi. Yürüyüşler için su mükemmel. Maceramızda susuz kalmamak için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle. Herhangi bir açık hava aktivitesinin tadını çıkarmak için yeterli sıvı tüketimi çok önemlidir. Katılıyorum. Yeterli su içtiğimizde enerji seviyemiz artar ve dinç kalırız. Evet, ayrıca yorgunluğu önleyebilir ve parkura odaklanmamıza yardımcı olabilir. Su şişelerinizi hazırladınız mı? Yeterince olduğundan emin olmak istiyorum. Ben de var. Ayrıca ekstra enerji için suyumuza eklemek üzere birkaç elektrolit tableti de ekledim. Harika bir fikir. Yürüyüş sırasında kaybettiklerimizi geri kazanmamıza yardımcı olacak. Kesinlikle. Su içerken güzel manzarayı keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Doga'da unutulmaz bir deneyim olacak. Ders 27. Egzersiz rutini. Haftada ne sıklıkla egzersiz yapıyorsunuz? Haftada en az 5 gün egzersiz yapmayı hedefliyorum. Bu etkileyici. Ben de aktif kalmaya çalışıyorum ama bazen tutarlı bir rutini sürdürmekte zorlanıyorum. Anlıyorum. Özellikle yoğun bir programda zaman bulmak zor olabilir. Evet, ama bunu bir öncelik haline getirdiğimde genel olarak kendimi çok daha iyi hissettiğimi fark ettim. Bu çok doğru. Düzenli egzersiz ruh halimizi ve enerji seviyemizi önemli ölçüde artırır. Dinçliği korumak için farklı egzersiz türlerini bir araya getirmeye çalışıyorum. Harika bir strateji. Karıştırmak can sıkıntısını önleyebilir ve farklı kas gruplarını çalıştırabilir. Kesinlikle. Rutinime biraz çeşitlilik katmak için yeni bir fitness sınıfına katılacağımı düşünüyorum. Kulağa eğlenceli bir fikir gibi geliyor. Fitness hedeflerimize bağlı kalmak için birbirimizi motive edelim. Ders 28. Hafta sonu kaçama git. Merhaba, bu hafta sonu kısa bir gezi yapmayı düşünüyorum. Önerileriniz var mı? Harika bir fikir gibi duruyor. Yakınlardaki bir plajı veya yürüyüş parkurunu ziyaret etmeye ne dersiniz? Her iki seçenek de kulağa hoş geliyor. Rahatlamak için biraz dışarıda vakit geçirmeyi çok isterdim. Evet, yoğun bir haftanın ardından temiz hava ve güzel manzaralar ferahlatıcı olacaktır. Ayrıca yeni bir yeri keşfetme fikrini de seviyorum. Sadece bir günlüğüne bile olsa. Kesinlikle. Bazen kısa bir kaçamak ruhumuzu canlandırabilir. Aklınızda tavsiye edebileceğiniz belirli bir yer var mı? Buradan çok uzakta olmayan, muhteşem manzaralara ve patikalara sahip güzel bir milli park var. Kulağa harika geliyor. Hava durumuna bakalım ve maceramızı planlayalım. Ders 29. Pazar maceraları. Yerel pazarlar harika, değil mi? Evet, taze ürünlerle ve eşsiz ürünlerle dolu çok canlı bir atmosfere sahipler. Her pazarın kendine özgü bir karaktere sahip olması, yerel kültürü ve topluluğu yansıtması hoşuma gidiyor. Kesinlikle. Yerel çiftçileri ve zanaatkarları desteklemenin harika bir yolu. Ayrıca sunulan yiyecek ve el sanatlarının çeşitliliği her zaman heyecan verici bir deneyim yaşamanızı sağlar. Evet, yeni malzemeler keşfetmekten ve farklı tarifler denemekten hoşlanıyorum. Şehir merkezindeki pazara gittiniz mi? İnanılmaz satıcıların olduğunu duydum. Evet, organik meyvelerin ve el yapımı ürünlerin seçkisi gerçekten etkileyici. Yakında birlikte bir gezi planlayalım. Sizinle birlikte keşfetmeyi çok isterim. Ders 30. Açık hava etkinlikleri.
Son zamanlarda başka hangi aktiviteleri yaptınız? Geçtiğimiz hafta sonu muhteşem dağlarda yürüyüşe çıktım ve nefes kesiciydi. İnanılmaz geliyor. Oradan manzara muhteşem olmalı. Gerçekten öyleydi. Zirvede dururken kendimi doğayla o kadar bağlantılı hissettim ki. Hayal edebiliyorum. Yürüyüş, zihninizi boşaltmanın ve açık havanın tadını çıkarmanın harika bir yoludur. Evet, kendimi fiziksel olarak zorlamak da ödüllendirici geliyor. Tavsiye edebileceğiniz favori yürüyüş parkurlarınızı keşfettiniz mi? Kesinlikle. Güzel bir şelaleye giden bir patika var. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Bunu kontrol etmeyi çok isterim. Yakında birlikte bir yürüyüş gezisi planlayalım. Ders 31. Sağlıklı beslenme. Islanmış gıda tüketiminizi azaltmak harika bir hedef. Kesinlikle. Taze malzemelere odaklanmak için evde daha sık yemek pişirmeye başladım. Harika. Evde yemek pişirmek, yemeklerinize nelerin girdiğini kontrol etmenizi sağlar. Evet, aynı zamanda farklı tatları ve tarifleri denemenin de eğlenceli bir yolu. Katılıyorum. Kendi yemeklerinizi hazırlamak genel olarak çok ödüllendirici ve sağlıklı olabilir. Ayrıca ailenizi ve arkadaşlarınızı yemek pişirme sürecine dahil etmenin harika bir yoludur. Kesinlikle. Yemekleri paylaşmak harika anılar ve bağlar yaratabilir. Yakında bir yemek gecesi düzenleyip hep birlikte yeni tarifler denemeliyiz diye düşünüyorum. Kulağa mükemmel geliyor. Hadi planlayalım ve mutfakta lezzetli bir eğlence yaşayalım. Ders 32. Uykunun önemi. Her gece yeterli uyku almak genel sağlığınız açısından çok önemli. Öyle değil mi? Bir nokta. Uyku, ruh halimizi, enerji seviyemizi ve üretkenliğimizi önemli ölçüde etkileyebilir. Evet, uykuya öncelik verdiğimizde gün içinde kendimizi daha odaklanmış ve uyanık hissetme eğiliminde oluruz. Kesinlikle. Kaliteli bir uyku alabilmek için düzenli bir uyku programı ayarlamaya çalışıyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım. Tutarlılık gerçekten vücudumuzun iç saatini düzenlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca rahatlatıcı bir uyku öncesi rutini oluşturmanın daha hızlı uykuya dalmama yardımcı olduğunu gördüm. Kesinlikle. Rahatlamak ve zihnimizi dinlenmeye hazırlamak önemlidir. Bundan sonra sağlıklı uyku alışkanlıklarını sürdürmek için birbirimizi teşvik edelim. Evet, daha iyi uykuya ve genel refaha. Ders 33. Otel odası rezervasyonu. Merhaba, oda rezervasyonumu değiştirmem gerekiyor. Bana yardımcı olabilir misiniz? Elbette. Bu konuda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Hangi değişiklikleri yapmanız gerekiyor? Giriş tarihimi değiştirmek ve mümkünse daha büyük bir odaya geçmek istiyorum. Sorun değil. Sizin için müsaitliği kontrol edeyim ve hangi seçeneklere sahip olduğumuzu göreyim. Teşekkür ederim. Bu ayarlamayı yapmamda bana yardım ettiğiniz için minnettarım. Memnuniyetle. Yeni rezervasyonunuzun ihtiyaçlarınızı mükemmel bir şekilde karşılamasını sağlayacağım. Harika görünüyor. Özellikle yükseltmeyle birlikte konaklamamı sabırsızlıkla bekliyorum. En kısa sürede her şeyi teyit edip güncel bilgileri e-posta yoluyla size göndereceğim. Mükemmel. Hızlı yardımınız için minnettarım. Planlamayı çok daha kolaylaştırıyor. Ders 34. Otobüs rotalarını keşfetmek. Tamamdır. O zaman bu gece otobüs güzergahlarını inceleyelim ve seyahat güzergahımızı planlayalım. Bu sağlam bir plan gibi görünüyor. Zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek için en iyi rotaları bilmek önemlidir. Kesinlikle. Ulaşım için zaman kaybetmeden tüm önemli noktaları gördüğümüzden emin olmak istiyorum. Kesinlikle.
Seyahatlerimiz sırasında önceden plan yapmak kendimizi daha organize ve daha az stresli hissetmemize yardımcı olacaktır. Evet, bir yerden bir yere gitmenin en verimli yollarını bulabiliriz. Eğlenceyi akıllı planlamayla nasıl birleştirebildiğimizi seviyorum. Bu macerayı daha da güzelleştiriyor. Kesinlikle. Her şeyi keşfetmek ve deneyimimizden en iyi şekilde yararlanmak için heyecanlıyım. Ben de. Bu gece yolculuğumuzun haritasını çıkarmaya başlayalım. Sabırsızlanıyorum. Bu unutulmaz bir gezi olacak.